Elinize sağlık sultanım. Afiyet olsun hünkârım. Aklınızı meşgul eden bir mesele var gibi. Bugün Abdülkadir'i ziyarete geldiğimde Seniha Sultan'la konuştuklarınızı işittim. Hakikaten Naime, Hatice ve Kemalettin'den intikam almak için kendini zehirlemiş olabilir mi? Katiyen olamaz. Seniha Sultan Hatice'yi temize çıkarmak için Naime'yi karalıyor. Hatice ve Kemalettin bugün yemin ettiler. Naime'nin zehirlenme hadisesiyle bir alakaları yokmuş. Tabii ki inkar edecekler hünkârım. Neticede bu onların övünebileceği bir durum değil. Pek kalbi konuştular. Siz onlara inandınız mı yoksa? Bize defalarca yalan söylediler. Kızınızın, Naime'nin canına kastettiler. Sizin onlara söz hakkı vermeniz bile büyük bir lütuf. Sizin merhametinizden istifade etmek istiyorlar hünkârım. Onlar Naime'yi hiç düşünmediler ve hiç acımadılar. Haklarında verilen hükme de razı gelmediler aynı zamanda. Siz de onlara acımayın. Hak ettikleri cezayı kesin ve bu mevzuyu daha fazla düşünmeyin artık. Rabbim adaletle davranmayı emretti. Rabbimden sakınırım sultanım. Kızımın yanında yer alıp adaletle hüküm verememekten korkarım. Üzerinizi kapatmaya çalıştım lakin başaramadım. Ama yapmamanız gerekir. Yaranız açılabilirdi. Hem ilaç saatiniz gelmiş. Uyandığım iyi oldu. Keşke örtmeseydim de üşüseydin. Mızmız küçük bir çocuk gibisiniz. Sen de inatçı. Ve çok güzel bir hemşiresin. Hünkârım, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizi esaretten kurtardık. Tebriz valisine de lüzumlu nasihati verdik. Hala. Hünkârım, bastonunuz. Hünkârım, kardeşlerimizin size çokça selamı var. Hepsi size dua ediyor. Eğer siz de müsaade ederseniz payitahta gelmek istiyorlar. İyice yılmışlar hünkârım. Olmaz. Zaten onların da istediği Türklerin o mıntıkaları terk etmesi. Kalacaklar, o toprakları Türk memleketi olarak tarihe bırakacaklar. Emredersiniz hünkârım. Siz merak etmeyiniz. Biz onların dertleriyle alakadar olacağız. Siz Fehim Paşa'nın yanındaki vazifenize devam ediniz. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Yalnız bir adam, onunla beraber yürümeye niyetlenen her kişinin yolundan gider. Bak İrene, burada mesele şu. Sen sakın onun yolundan yürüyeyim deme. Ben Fehim Paşa'nın yanına neden geldiğimi unutmadım Esma. Pekala. Neyse ki Fehim Paşa'yı iyice avcumuza alıyoruz. Tek bir şey var. Beni büyüklerimden isteme arzusunda. Ne demek şimdi bu? O kadar heyecanlıydı ki bozmak istemedim. Eğer izin verirseniz beni istesin. Adet yerini bulsun. Paşamızın heyecanı sönmesin. Peki. Ben ayarlayacağım. Gel.
Hünkârım. Getirin. Hünkârım, Mahmut Paşa'nın çaldırdığı paraları bulduk. Âlâ. Âlâ. Nasıl buldunuz? Hünkârım, ben meselenin peşindeydim. Zaptiyelere emir vermiştik, işin arkasını bırakmasınlar diye. Zaptiyeler bir iz bulmuşlar. Parayı çalanları yakalamışlar. Meselenin arkasını bırakmadığınız için sizi tebrik ederim Tevfik Paşa. Paraları hazineye götürebilirsiniz Tevfik Paşa. Eyvallah. Hünkârım, Tevfik Paşa'dan şüpheleniyorduk. Lakin o da değil gibi. Genç bir adam. İhanet içinde olmasını istemeyiz. Lakin siz zaptiye amirleriyle konuşun. Tutukladıkları adamlar gerçekten bu işin içinde miymiş öğrensinler. Şüphe ormanın içinde yanan bir meşale gibidir paşa. Ormanı yakmadan o meşaleyi söndürmek hüner ister. Son bir aydır Naime Sultan'ın hizmetinde siz üçünüz vardınız, öyle değil mi? Evet sultanım. Peki Naime Sultan hastalanmadan önce en son yemeğini ona kim götürdü? Ben götürdüm sultanım. Ama tek lokma bile yemedi. Tepsiyi aynı şekilde mutfağa geri götürdüm. Peki son zamanda saraydan dışarı çıktığını gören oldu mu içinizde? Odasından bile dışarı çıkmıyordu sultanım. Kimseyle görüşmek de istemiyordu. Peki odasında ilaç içtiğini gören oldu mu hiç? Ya da ilaç şişesine benzeyen herhangi bir şey gören oldu mu? Hayır sultanım. Sen kızım? Ben görmedim. Siz ikiniz çıkın. Kızım, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Evet sultanım. Haber var mı? Tevfik Paşa paraları iade etmiş. Bir vazifelendirme olmuş mu? Hayır. Bir vazife almasını ummuyorduk zaten. Evet ama başkasına da vazifeyi vermemiş. Abdülhamid'in canını emanet edeceği paşa çok büyük bir hamle yapmalı. Yapacak Karason. Yapacak. Gözünüz aydın paşam. Sağ olun Fuat Paşam, sağ olun. Bu Tevfik Paşa paraları nereden bulmuş? Bir malumatınız var mı? Sizden kötü haber gelince meselenin peşini bırakmamış. Canım biz de meselenin peşini bırakmadık ama işte kısmet Tevfik Paşa'yaymış. Paşam, bu hırsızlar sorguda işi çok kolay hallettiklerini söylemişler. Vay kepazeler vay. Ulan bunlar hem hırsızlar hem yalancılar. Şu mübarek günde benim hakkımda ne dedikodu işliyorlar. Bu hırsızlar birdenbire benim önümde beliriverdiler. Ben devletin parasına dokunmayın dedim. Bu uğurda kellemi ortaya koydum. Bunlar üzerime gelmeye başladılar. Silahımı çektim. Bunlara çatara patara, çatara patara, çatara patara. Mermim bitene kadar bir mücadele içine giriştim. Paşam, asıl mesele Tevfik Paşa'nın paraları bulması. Sizce de çok kolay olmadı mı? Doğru vallahi. Biraz kolay oldu. Ben son zamanlarda Tevfik Paşa'dan şüphelenir oldum. Elimizde yetişti. Lakin ara ara kayboluyor ortalıktan. Öyle garip halleri var. Siz ne demek istiyorsunuz Fuat Paşam? Bu Tevfik birileriyle iş mi tutuyor? Tevfik'i severim. Karalamak da istemem. Lakin ne zaman Mason localarıyla alakalı bir mesele açılsa hemen koruyor onları. Ha bir de büyük büyük yardımlar yapıyorlar diye övüyor. Tevfik öyle şey yapmaz. Ben de öyle düşünüyordum da. Ta ki elindeki Mason yüzünü görene kadar. Yüzük bu yahu. Küçücük bir şey.
Yanılıyor olmuyorsunuz. Paşam, bir tek o değil ki. Ben bir de bunun evraklarının arasında bir mason Berat'ı gördüm. Bak şimdi iş değişti. Bunun odasına bir baskın verilse, kim bilir neler neler çıkar delil olarak, biliyor musunuz? Ben biraz jurnal alıyorum. Masonların içinde adamım var. Ertelemeye gelmez. İvedilikle halletmek icap eder. Bu masonların çok tehlikeli tertipleri var. Şimdi burada size söylemem uygun düşmez. Fuat Paşam, müsaadenizle ben bu işle bir ilgileneyim. O vakit kalın sağlıcakla. Güle güle. Güle güle Fuat Paşam. Güle güle. Güle güle. Anne, bir şey mi oldu? Ben seni abdestsiz emzirmedim. Boğazından tek bir haram lokma dahi geçmedi senin. Çocukluğundan beri daima sana iyinin ve doğrunun yanında olmanı salık verdim. Yalandan sakın, Allah'tan kork dedim ben sana, öyle değil mi? Evet de neden şimdi bana bunları söylüyorsun? O halde niçin yalan söyledin Naime? Niçin haksız yere iftira attın? Nasıl bizi buna dahil edip hakka girmemize sebep oldun? Anne, ben neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Yeter Naime, yeter! Daha fazla yalan söyleme. Her şeyi öğrendim. Bütün hakikati biliyorum. Her şeyi sen yaptın. Hatice ile Kemalettin'den intikam almak için kendini zehirleyip onların üzerine attın. Anne, öyle... Sakın inkar etme Naime. Daha fazla yalan söyleyerek günaha girme. Halan söylemişti. Lakin ben bir an bile tereddüt etmedim senden. Sen nasıl bu oyunu tertip edebildin? Ya o zehirden kurtulamayıp da ölseydin? Ölmek istedim zaten. Yaşayacağımı hiç düşünmedim bile. Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun Naime? Canımı o kadar çok yaktılar ki ölmek hafif kaldı yanımda. Onlar beni sırtımdan vurdu. Bana gözümün içine baka baka yalan söylediler. En sevdiklerim, en güvendiklerim de onlar benim. En az ben de senin kadar kızgınım onlara. Ama karşılığı bu değil kızım. Gidip babana derhal her şeyi anlatacaksın. Hayır. Hayır, yapamam. Babam gerçeği öğrenmesin ne olur. Anlatacaksın Naime. Anlatmadığın takdirde baban onlara haksız bir muamele yapacak. Onlar hak ettiler. Onlar ölmeyi çoktan hak ettiler. Naime, eğer sen anlatmıyorsan gider ben anlatırım. Ne babanı, ne kendimi ne de seni böyle bir vebalin altında bırakamam ben. Gel. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Müjde hünkârım, müjde. Haini bulduk. Kim? Paraları bulan Tevfik Paşa. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz Mahmut Paşa? Hünkârım, rica edeceğim. Bu Tevfik Paşa'nın evraklarını bir arayalım. Çok sağlam bir kaynaktan işittim. Bu Tevfik Paşa'ya masonluk verilmiş. Bizim toplantımızda buradaydı Tevfik Paşa. Buradadır hünkârım. Zira 33. dereceden mason olmadığı için bizim toplantılarımıza katılamıyor. Siz nereden öğrendiniz bu malumatı? Çok sağlam bir kaynağım var hünkârım. Ayrıca ben de tetkik ettirdim. Hünkârım, müsaade buyurunuz. Bu Tevfik Paşa'nın evini, odasını bir arayalım, bir araştıralım. Nereden işittiniz paşa? O halde açıklayayım hünkârım. Ben bu havadisi Fuat Paşa'dan işittim. Fuat Paşa bu Tevfik Paşa'yı takip ettirtmiş hünkârım. Daha sonra da bunun hain olabileceğine kanaat getirmiş. Lakin kimseyi karalamamak için size bu havadisi vermekte çekinmiş. Ben laf arasında ağzından kaptım hünkârım. Daha sonra ben de kanaat getirdim. Eminim. Bu Tevfik Paşa bir işler çeviriyor hünkârım. Müsaade buyurunuz. Bu Tevfik Paşa'nın evini, odasını bir güzel araştıralım. Her şey meydana çıksın. Hünkârım, Fuat Paşa'nın boş havadis getirdiği görülmemiştir. Pekala. Tevfik Paşa'yı çağırınız. O benim yanımdayken siz onun odasında tetkikat yapınız. Eğer şüpheli bir durum görürseniz hanesine gidersiniz. Hane halkını boş yere üzmeyelim.
Emredersiniz hünkârım, emredersiniz. Emredersiniz hünkârım. Anne. Anne yalvarırım söyleme babama. Ne olur söyleme. Babam öğrenirse ben onun yüzüne bir daha bakamam. Esas söylemezsen ben bir daha babanın yüzüne bakamam. Böyle bir şey nasıl saklarım ondan? Göz göre göre haksız hüküm vermesine nasıl izin vereyim Naime? Eğer söylersen bu kez sahiden öldürürüm kendimi. Sen de mi buradaydın kızım? İdar Sultan bekliyor demişlerdi. Anneme eşlik etmek istedim. Neymiş bu akşamı bekleyemeyecek olan mühim mesele? Hünkârım, ben Kemalettin ve Hatice Sultan hakkında sizinle görüşmek istemiştim. Dinliyorum. Ben onların affedilmesini istiyorum baba. Niçin? Böylesinin daha faziletli olduğuna kanaat getirdim. Senin canına kastedenleri, sana ihanet edenleri affediyorsun öyle mi? Evet babacığım. Neticede onlar Abdülkadir'in hayatını kurtarmak için kendi hürriyetlerinden vazgeçtiler. Ben de onları affederek hem onları hem kendi yüreğimi hür bırakmak istiyorum. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz sultanım? Hünkârım, affetmeniz herkes için hayırlı olacaktır elbette. Hamile olmadığınızı biliyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Gizlemek istiyor olabilirsiniz. Lakin çok yakında herkes hakikati öğrenecek. O zaman ne izahat vereceksiniz çok merak ediyorum. Allah'ım nasıl? Nasıl öğrenmiş olabilir? Safiye. Safiye. Kesin o söyledi. Handan hazır mısın? Hadi gidelim revire. Yoksa bugün de mi yorgun hissediyorsun kendini? Yok. Bugün yorgun değilim. Lakin lüzum yok senin gelmene. Ben kendim giderim. Yanında olmak istiyorum. Pekala. O zaman sen biraz bekle. Ben hazırlanıp geliyorum hemen. Peki. Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Devlet nedir senin için paşa? Babadır hünkârım. Niçin böyle söylediniz? Bir babanın evladına yapması gerekeni bana devlet yaptı hünkârım. Bizi devlet büyüttü. Beni Cevdet Paşa'nın yanına verdiniz. Devlet nedir? Bize öğretti sağ olsun. Peki ya peder beyiniz? Gitti hünkârım. Ben küçükken çekip gitti. Yük bildi bizi kendine. O yüzden baba benim için bir gün çekip gidecek olandır. Devlet de mi öyle? Allah uzun ömürler versin devletimize hünkârım. Doğru dersin paşa. Allah devletimizi yaşatsın. Lakin devlet nasıl ölür, onu da bilmek lazım. Devlet milletine hizmetten geri durursa ölür paşa. Kendi menfaatleri için devletin menfaatlerini geri bırakan idareciler olursa ölür. Aynı insan gibi. Devlet gün gelir hasta düşer. İyi bakılırsa yaşar, hastalığa karşı güçlenir. Aynı hastalık geldiği vakit dimdik ayakta durur. Çünkü devletin hafızası hatırlar. Devletimizin hafızası da paşalardır, idarecilerdir. Eğer idareciler ihanet çarkına girerlerse devlet hafızasını yitirir.
Sadaret müsteşarısınız. Devletinize başka nasıl hizmet etmek istersiniz? Hünkârım, saray memurlarını yenilemekten bahsetmiştiniz. Tanıdığım genç, cevval memurlar var. Bu vazifeyi ben üzerime alabilirim. İnşallah aldığınız jurnal doğru değildir. O ne demek? Devletin bir paşasının ihanet içinde olması bizi üzer paşam. Vallahi doğru söylüyorsunuz Tahsin Paşam. Ama işte maalesef var böyleleri. Var tabii ya, var. Sizin için de zamanında çok dua ettim ben. Doğru yola gelmeniz için. Aşk olsun Tahsin Paşam. Bizimkisi siyasi ufak bir ayrılıktı. Bunların hainlikleriyle mukayese kabul etmez. Nerede bu evrak? Bu Berat mı? Ne Berat'ı? Hani nerede? Ver bakayım. Ver. Bu Berat işte Tahsin Paşam. Vallahi sizi tebrik ederim. Ne zaman sizinle bir arama yapmış olsak elinizle koymuş gibi şıp diye buluveriyorsunuz. Ulan çömez Tevfik. Adam mason olmuş. İşte Fuat Paşa'nın söylediği doğru çıktı. vallahi öyle. Bundan daha sağlam delil olmaz Tahsin Paşam. Resmen mason olmuş. Vay kerkenez vay. Baytar Efendi, Hünkârım. Ases'in vaziyeti nedir? Çok iyi hünkârım maşallah. Adı Ases mi hünkârım? Gece bekçisi demektir. Bakalım sizi sevecek mi? Bana bir şey mi söyleyeceksin anne? Mehmet. Bu aralar seni çok kızdırdım. Çok üzdüm biliyorum. Lakin ne yaptıysam seni çok sevdiğim için yaptım. Çünkü bu hayatta en büyük korkum seni kaybetmek. İnşallah korkunla yüzleşmek mecburiyetinde kalmazsın ha. İnşallah. Misli Melek, Gel abla. Şehzade çıktı dediler. Nereye gitti? Revire hekime gözükmeye gitti. Yürümek istedi biraz. Sen neden yapıyorsun? Bıraksana kızlar yapsın. Lüzum yok. Ben keyif alıyorum yaparken. Şehzade ile evliliğinden mutlu olduğunu hissediyorum. Bak bir de kızıyordun bana. Az kalsın Şehzade yerine o Sabahattin'le evlenecektin. Başlarda Sabahattin'in benim için daha uygun olduğunu düşünmüştüm. Sabahattin, Abdülkadir'den daha yumuşak başlı, daha seveceğim. Bana evlenme teklif ettiğinde istediğimiz her yerde yaşayabileceğimizi söylemişti. İstersek Avaz'la evlenebiliriz demişti. Ama şimdi görüyorum ki bunların hiçbiri kalbimin Abdülkadir'in yanında çarptığı gibi çarpmasına yetmezmiş. Abdülkadir'in bütün soğukluğuna, hırçınlığına rağmen
Gözlerine baktığımda içindeki kırılgan çocuğu görebiliyorum. Sevgiye muhtaç olan, takdir bekleyen bir çocuk. Ve benim sevgimin onun yüreğini yumuşatmaya başladığını hissediyorum. Gel. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Hünkârım, havadis doğru çıktı. Bunu Tevfik Paşa'nın odasında bulduk. Müsaade buyurursanız. Mason olduğunu tasdik eden vesika hünkârım. Büyük locadan verilmiş. Neden hüzünlendiniz hünkârım? Haini bulduk. Devlet babalık yapıyor. Kıymet veriyor. Yetiştiriyor, büyütüyor. Lakin evlat babanın kıymetini bilmiyor. Bu devlet çok hain gördü. Çok hançerlendi. Çok ihanete uğradı. Devlet hala ayakta, lakin hainler mezarda. Her mezarda devletten bir parça. Neden hünkârım? Makamsa makam. Her türlü imkana sahipler. Neden ihanet ediyorlar? İhanetin ederini bilmem paşa. Lakin bedelini bilirim. İhanet sofrasına oturanlar ancak mezarda kurtları doyurur. Size Karasoy ile bir pusula göndermiştim. Emrettiğiniz gibi. Tevfik Paşa'nın odasına Mason locasına katıldığına dair beratı koydum. Bulundu mu? Bulundu. Mahmut Paşa buldu beratı. Yeni vazifeniz hayırlı olsun. Bana henüz bir vazife tevdi edilmedi. Tevfik biraderimizi de ifşa ettik. Sen ifşa ettin Fuat Paşa. 33. dereceden bir masonu Abdülhamid'e verdin. Artık istediğimiz vazifeyi sana verecek. Tevfik'in vaziyeti ne olacak? Abdülhamid'le işimiz bittiğinde ona kıymetli bir ödül vereceğiz. O kendini inandığımız yüce mimara feda eden büyük bir kardeşimiz. Asla yalnız kalmayacak. Handan Hanım, siz gebe değilsiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Bu sefer aynı acıları yaşamam diye düşünmüştüm. Bu sefer bebeğimi kaybetmem diye düşünmüştüm. Lakin yine kaybettim. Yine düşürdüm bebeğimi. Üzülmeyin ne olur. Allah'tan ümit kesilmez. Daha çok gençsiniz. Hayır. Benim artık umudum kalmadı. Mehmet Selim'e bir daha bu acıyı yaşatamam. Yapamam. Söyleyemem. Sen de söylemeyeceksin. Handan Hanım, ne diyorsunuz siz? Bak. Ne istersen, ne kadar istersen veririm. Yeter ki... Yeter ki Mehmet Selim duymasın bebeği kaybettiğimi. Ne olur. Ne olur. Kadere bak, ne tuhaf. Abdülkadir'le senin evliliğin yoluna girerken Mehmet Selim'le Handan Hanım'ınki bitiyor. Abla neden bahsediyorsun? Yoksa sen... Ben bir şey yapmadım. Handan Hanım kendi kuyusunu kazdı. Mehmet Selim'e bebeğiyle alakalı yalan söylemiş. Bebeğini kaybettiğini saklamış ondan. Olamaz. Peki bunu sen nereden biliyorsun? Kovduğu hizmetlisi Safiye söyledi. Mehmet Selim Efendi'ye bunu söylemedin değil mi abla?
Birinin şehzadenin gözünü açması gerekiyordu. Ya Safiye yalan söylüyorsa? Hem doğru bile olsa Mehmet Selim Efendi'ye bunu söylememen gerekirdi. İnsanın karısının bu kadar kötü olduğunu anlaması kolay olmuyor. Fehim Paşa bizi barındırmayacak. Ben ölmek istemiyorum. Kazandığım para bir müddet bana yeter. Kumarhane meselesi bir kazaydı. Ne kazası? Fehim mekana çökmüş. Çıkar çıkmaz mekan havaya uçmuş. Kazaydı. Kaza ya da değil. Ben artık çalışmayacağım. Ben de kapatacağım. Size bir teklifim var. Hepiniz kapatacaksınız. Tek ve daha büyük bir kumarhane açacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Fehim Paşa da mekanı havaya uçuracak. Fehim Paşa'nın haberi olmayacak. Davetiye ile girilen hususi bir mekan olacak. Sadece üyelerin bildiği bir mekan. Fehim mekanı öğrenene kadar hem zaman kazanmış olacağız hem de para kazanmaya devam edeceğiz. O halde Fehim'e gidip nizamlarına biat ettiğinizi bildirin. Bebeğin saati nasıl? Söyleyin. Endişelenmeyin. Bebeğinizin sağlığı gayet iyi. Çok şükür. Çok şükür. Paşam, biz hata etmişiz. Tövbe edin sevgilim o vakit. Tövbe. Sizin sözünüzü dinlemedik. Benim sözümün dinlenmesinden ziyade siz helal para kazanacak akla sahipsiniz. Değil mi? Sahipsiniz değil mi? Ne deseniz haklısınız paşam. Öyleyse? Dediğiniz gibi olacak. Ramazan müddetince mekanlar kapanacak. Nizamlarıma uyacaksınız. Nizamlarınıza uyacağız paşam. Gidebilirsiniz. Lakin öptüğünüz şu eli unutmayınız. Benim ihtiyarlara haber verdim. Bizi bekliyorlar. Ama beni size verip vermeyeceklerini bilmiyorum ona göre. Ne dağıtıyorsun sen? Aman kimseye bahsetmeyin. Yeni bir kumarhane açılmış. Hususi davetliler geliyor sadece. Kimin mekanıymış bu? Vallahi bilmiyorum. Elime tutuşturdular öyle. Şuradaki iki adama verdi diye gitmişler. İkile. Hadi ikile. Paşa'ya haber verelim.
Genç adam. Cezan ağır olacak. Gelen havadise göre saray memurlarının emniyet tetkikatından geçirilmesi lüzumlu görüldü. Tetkikat neticesinde önlem alınması gerekmiyor mu hünkârım? Memurlarımız temiz gözüküyor. Lakin yeni memurlar alıp iş öğretilmesi ve mesuliyetlerinin paylaştırılması uygun görüldü. Yaklaşıyor paşa. Cezan yaklaşıyor. Tevfik Paşa, Buyurun hünkârım. yeni alınacak memurlarla alakalı vazifeyi sizin yürütmenizi istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma emin olunuz hünkârım. Siz vazifeye almak istediğiniz memurlardan bir liste yapıp bize sunun. Emredersiniz hünkârım. Rızık endişesi olan, maişet derdiyle uğraşmaktan, devlet meselelerine kıymet veremeyen var mıdır paşalar? Hünkârım, devletimizin mali durumu ortadayken böyle bir şeyden şikayet etmeye ar ederiz. Hünkârım, bizim tek endişemiz devletimizin bahtı. Devletimizin bahtı açık olsun, varsın biz sıkıntı çekelim. İnşallah devletimizin bahtı açılır, yükselir. Açılır bahtımız elbet hemen battıkça. Batmaz ya. Açar elbet Kerem babın kapattıkça. Kapatmaz ya. Benim hakka münacatım değil bir rızık için, haşa. Hüda rezzak alemdir. Rızıksız kul yaratmaz ya. Demiş bir aşık efendi. Hatrınız da olsun ki hatrınız kırılmasın. Biz bunun mason olduğunu belgeledik. Buna rağmen hünkârımız en hassas vazifeyi bu Tevfik Paşa'ya verdi. Vallahi ben anlayamıyorum. Yanlış bir vesika olmasın. Yok canım, ben biliyorum. Aynı Berat işte. Bende de var. Ha gerçi benimki çömez Berat'ı ama olsun. Aynı işte, bununkiyle aynı. Hünkârımızın vardır bir bildiği. Tahsin Paşa'm, ben diyorum ki acaba hünkârımızın başına oruç mu vurdu? Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu öyle şey paşam? Oluyor canım. Gün içinde bazen oruç bana bir vuruyor. Vallahi billahi ne yaptığımı bilemez hale geliyorum. Mümkün paşam. O bakımdan söylüyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Bu limanda elimize geçti. Davetiye paşam. Meğer bizden af dilerken arkamızdan iş çevirmişler. Davetiyeyle girilecekmiş kumarhaneye. Duymayacağımızı sandılar herhalde. Akıllıca. Kim açmış bu kumarhaneyi? Davetiyeyi aldığımız adam bilmiyormuş paşam. Üzerinde yer de yazmıyor. Paşam, bir de ben bakayım şuna. Kime verdilerse onlar biliyordur adresi. Cevabı işittiniz işte. Anlaşıldı paşam. Mehmet Efendi. Sen de kızılcıklarla beraber gitsene. Malumun ben tatlı bir telaş içindeyim. Hazırlık yapmam lazım. Paşam, ya kızı vermezlerse? Vallahi Mehmet Efendi, payitahttan kimden ne istersek alırız da bir babadan kızını alamayabiliriz. Haydi. Vazifeyi alabilecek mi Fuat Paşa? Elbette. Size mühim bir haberim var.
Vazifeyi aldım. Abdülhamit'e tahkikat için yeni adamların listesini vereceğim. Liste hazır mı? Üst çekmecede. Bu adamlar bize sadıktır. Benim İbeti Saray'a dönmem gerek. Tevfik Paşa, büyük bir hamle yapıyoruz. Abdülhamit herkesi takip ettiriyor olabilir. Dikkatli olun. O liste nereden çıktı? Bizim adamlarımız bu listedeydi. Abdülhamid'e sadık olanların listesini verdim. Neden? Neden Abdülhamid, Tevfik Paşa'nın hain olduğunu bildiği halde ondan bir liste istiyor? Abdülhamid, Tevfik'in vereceği listeyi öğrenmek için verdi ona vazifeyi. Abdülhamid bütün adamlarımızı temizleyecekti. Şimdi kendine sadık adamlarını vazifeden uzaklaştıracak. Fuat Paşa şimdi devreye giriyor.